İyi pazarlar, Happy Mind Meals'a hoş geldiniz. Bedenimizi nasıl beslediğimize çok önem veriyoruz. Hangi gün, hangi saatte, ne yiyeceğimiz, ne kadar yiyeceğimiz, gram hesapları, vitamin hesapları, yağ oranı vesaire bununla inanılmaz vakit geçirebiliyoruz. İçtiğimiz su miktarına çok dikkat edebiliyoruz. Fakat bu kadar önemli olan ama önemini o kadar da fark etmediğimiz bir husus daha var. O da zihinsel beslenmemiz. Zihnimize gıda olarak neleri soktuğumuz ve karşılığında ne gibi çıktılar aldığımız. Bugün zihinsel beslenmenin önemi ve bu konuda daha iyi neler yapabiliriz bunun hakkında konuşuyor olacağız. Tıpkı bedenimiz gibi zihnimiz de aslında her gün bir şeylerle besleniyor. Bunlar bizim aklımızdan geçen düşünceler olabilir, maruz kaldığımız yaşam olayları olabilir, gördüğümüz, izlediğimiz herhangi bir şey. Bu illa bir haber niteliğinde bir şey de olmak zorunda değil. Dizi, filmler de buna dahil. Her biri aslında zihnimize giren belirli besin içeriği gibi düşünebiliriz bunları. Ve tıpkı bedensel beslenmede dikkat ettiğimiz unsurlar olduğu gibi zihinsel beslenmede de aslında dikkat etmemiz gereken unsurlar var. Çünkü nasıl ki her besin bedene iyi gelmiyorsa her bilgi de her düşünce de zihne iyi gelmiyor. Bazıları zihni çok güzel genişletebilirken bazıları onun tükenmesine sebep olabiliyor. Peki bu zihinsel beslenme dediğimiz şey tam olarak ne? Bu haftaki Medium yazımda da bundan bahsetmiştim. Birazcık video üzerinden daha detaylandırmak konuyu daha iyi oturtabilir diye düşündüm. Çünkü hem anlaşılabilir bir kavram gibi duruyor hem de sanki biraz havada kalıyormuş gibi geliyor bana. Zihinsel beslenme dediğimiz şey aslında bizim uyanıp güne başladığımız andan itibaren beynimizi maruz bıraktığımız her şey. Mesela uyandınız ve telefonunuzu elinize aldınız, sosyal medyada gezinmeye başladınız. Aslında o zihninize giren ilk besinler, hatta belki kahvaltı bile diyebiliriz buna. Ve tabii ki burada sosyal medyada siz ne gibi içeriklere bakıyorsunuz, nelerle meşgul oluyorsunuz ya da sosyal medya olmasın, yani telefonunuzu elinize almadınız diyelim. Uyandığınız zaman ne gibi düşünceler geçiyor aklınızdan? O gün ne yapacağınızı mı düşünüyorsunuz yoksa biraz daha sakin kalıp o uyanmış olmanın, yeni güne başlayacak olmanın haline mi odaklanmaya çalışıyorsunuz? Tüm bunlar aslında zihninizin işleyişini ve bir anlamda da günün geri kalanının nasıl şekilleneceğini belirlemiş oluyor. Bizim için pek çok eylem artık otomatik ve herhangi bir bilinçli farkındalık gerektirmeden gerçekleştiği için biz o noktada yaptığımız eylemle zihnimizi beslediğimizi fark etmiyoruz aslında. Ama şöyle düşünürsek, yani evden çıktınız, işinize gidiyorsunuz, okulunuza gidiyorsunuz ya da herhangi bir yere gidiyorsunuz. Yolda gördüğünüz şeyler, yolda konuştuğunuz insanlar, dikkat ettiğiniz şeyler, aklınızdan geçen düşünceler. Yani aslında beynin tüm aktif olma süreci, beynin o tüm düşünce üretme süreci ya da düşünceye odaklanma süreci onun beslenmesi demek oluyor. Ve bizim bu gibi süreçlerimizde özellikle frontal bölgemiz, yani prefrontal korteksimiz oldukça aktif. Ve siz bu bölgeyi aktif tuttukça, yani her türlü bilgiyi beyninize gönderdikçe bu bölge inanılmaz bir hız ve enerjiyle çalışmaya devam ediyor. Ancak bir noktadan sonra burada artık bir yorgunluk oluşmaya başlıyor. Çünkü çok fazla bilgi var ve siz beyne bir bilgiyi sunduğunuz zaman beynin o bilgiyle herhangi bir şey yapmaması mümkün değil. Yani o bilgi üzerine detaylıca düşünmemek bile aslında o an için beynin verdiği bir karar. Biz buna çok odaklanmayacağız. Bu bizim için o kadar dikkate değer bir şey değil demek bile aslında onun için bir eylem, bir işleme süreci. Dolayısıyla da beyni sürekli olarak bir şeylerle aktif tutuyoruz. Sürekli bir girdi gönderiyoruz oraya. Bu da özellikle gönderilen içerik sağlıklı bir içerik değilse,
size iyi gelen bir içerik değilse olması gerekenden çok daha büyük bir yorgunluğa sebebiyet veriyor ve haliyle de bu sizin hem zihinsel performansınızı, hem bilişsel işlevlerinizi, hem duygu durumunuzu bir aşamadan sonra artık olumsuz etkilemeye başlıyor. Günümüz dünyasında her şey hızlı tüketim odaklı olduğu için bilgi de ya da düşünce oluşum süreci de aslında bundan temel alarak gelişmiş oluyor. Bu yüzden de o anın içindeyken bazen fark edemiyoruz. Yani maruz kaldığımız şey bizim için gerçekten iyi bir şey mi, işlevsel bir şey mi? Dolayısıyla bu noktada bizim kendimize dair olan farkındalığımızı artırmamız ve güçlenmemiz bizi sağlıklı tutacak olan şey, gelecek olan olumsuz şeylere karşı koruyacak olan şey olmuş oluyor. Mesela özellikle çok fazla olumsuz içeriğe maruz kaldığınız bir dönemde zihinsel yorgunluğu daha net fark edebiliyoruz. Yani artık duygularımız değişmeye başlıyor. Duyduğumuz bir şeyi mesela tek seferde anlayamayabiliyoruz. Aynı şekilde okuduğumuz bir şeyi. Bu artık mesela beynin çok açık bir sinyali. Ben yoruluyorum, çok fazla şeye maruz kalıyorum. Bir durmak gerekiyor. Yani beni neye maruz bıraktığına dikkat et diyor aslında beynimiz orada bize. Ama o çok yorulma, çok tükenme anına gelene kadar bazen fark edemeyebiliyoruz ve aslında o noktalarda fark edebilmek bizim için çok daha değerli bir şey. Çünkü bazen o son tükenme ve yorgunluk anına geldiğimizde ve tam da işlevsel bir şekilde beynimizi kullanmamız gerektiğinde ve kullanamadığımızda çok daha olumsuz ya da telafi edilmesi daha zor sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden de gün içinde kendimize soluklanma anları yaratmamız gerekiyor. Ve bence bunun en iyi yolu güne başlarken bunu yapmak. Şimdi şöyle düşünün. Gün boyunca çok fazla şeye maruz kalacaksınız. Sorumluluklarınız var, aklınızdan geçen bir sürü düşünce var, insanlarla etkileşime gireceksiniz, onlardan alacağınız bilgiler var, okuyacağınız şeyler var. Yani her şekilde zihin çok fazla çalışacak. Uyandığınız zaman ilk 10 dakika ya da belki bir 15 dakika beyninize özellikle dışarıdan herhangi bir bilgi dahil etmeden sadece kendi içinde olanla böyle birazcık egzersiz yaptırmaya başlayabilirsiniz. Yani ilk beslenmeler zaten içeride olan bir şeyle başlarsa o aslında günün çok daha efektif ilerlemesini ve zihnin daha sağlıklı kalmasını mümkün kılacaktır. Aklınızdan geçen düşüncelere şöyle bir odaklanmak, belki o yeni gün için belirli olumlamalarda bulunmak, iyi dileklerde bulunmak. Bugün güzel bir gün olacak, bugün kolay bir gün olacak demek mesela. Ya da bununla ilgili bir şeyler imgelemek. Bu mesela zihni çok daha az yoran bir şey ve uzun vadede çok daha güzel besleyen bir şey. Bunun dışında güne başladınız. Artık işte telefonunuz ya da etrafınızdaki her türlü unsur bir şekilde sizi meşgul etmeye başlıyor. Belki telefonunuza bir anımsatıcı koyabilirsiniz ya da çalıştığınız ortama küçük notlar bırakabilirsiniz. Belirli saatleriniz olsun gün içinde ve durun. Yani geri kalan her şeyi bir bırakın. Bir gözlerinizi kapatın ya da size o an böyle huzur veren, sakinleştirici bir yere bakabilme imkanınız varsa, bir şeye bakabilme imkanınız varsa onun karşısına geçin. Birazcık o şeyi izleyin. Kendinizi sadece onunla muhatap edin. Böyle bir imkanınız yoksa gözlerinizi kapatın oturduğunuz yerde. Hani böyle her şeyi sanki sessize almak gibi ya da yine bedensel beslenmeden düşünecek olursak sanki böyle çok yemek yediniz. Böyle yemekten sonra insanın bir mayıştığı bir an olur ya, böyle oturur hiçbir şey yapmaz. Hani o çok yeme anından sonraki
o durup hiçbir şey yapmama, hani sanki sindirime geçme aşamasındaymışsınız gibi düşünün bunu. Ve bu şekilde kendinize gerçekten küçük, kaliteli, sağlıklı soluklanma anları yaratın. Ve bunu bir alışkanlık haline getirdiğiniz zaman aslında şunu fark edeceksiniz. Gün sonunda hissettiğiniz yorgunluk da belirli bir oranda azalmaya başlayacak. Artık çünkü zihninize şöyle düşünün, çok fazla kalorili içerik sokmuyorsunuz gibi, ya da kalorili içerik soktunuz diyelim ki bu kaloriyi yakacak şekilde ona davranıyorsunuz. Onunla bu şekilde muhatap oluyorsunuz gibi düşünün. Nasıl ki bedeninizde bir incelme, sıkılaşma görüyorsanız aynı şekilde zihninizde de bir güçlenme, olumluya odaklanma ve daha sağlıklı zinde kalma halinin geliştiğini göreceksiniz. Gün içinde yaratılacak küçük anlar tabii ki hani kontrol de daha kolay, daha pratik bir şekilde yapılabilecek bir şey olduğundan dolayı bunun çok işlevsel olduğunu düşünüyorum. Fakat bunun dışında eğer birazcık yazmaya ilginiz varsa, buna zaman ayırabileceğinizi düşünüyorsanız yazmak çok çok kıymetli bir şey zihin için. Özellikle o hafta sizi zorlayan düşünceler, o hafta gerçekten sizi yoran düşünceler hakkında oturup yine böyle mümkünse sessiz bir ortam yaratıp bunu yazmak ve onu yaşarken ne hissettiniz, ne düşündünüz, dile getirdiğiniz ya da getiremediğiniz şeyler neydi? Bunları kağıda dökmek yine çok güzel bir egzersiz. Yine zihni dinlendiren, yine o tüm zorlayıcı, tüm o toksik durumlardan arındıran bir şey olmuş oluyor. Dolayısıyla bunun gibi e, yazı yazma veya belki ayna karşısında konuşma ya da ses kaydetme. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa önemli olan orada sizin sade ve sadece kendinize, zihninize zaman ayırabilmeniz, başka etkenler, başka unsurlar olmadan olan şeyi tüm çıplaklığıyla, tüm saflığıyla ele almanız ve belki işin sonunda da o düşünceyi üretebildiğiniz için, o duyguları hissedebildiğiniz için zihninize teşekkür etmeniz, minnettar olmanız. Her ne kadar yorulmuş da olsanız, zorlanmış da olsanız siz sağlıklı bir zihne sahip olduğunuz için o yorgunluğu hissettiniz. Buna dair içinizde bir minnet duygusu beslediğiniz zaman bu sizin o bireysel iyi oluşunuzu uzun vadede çok destekleyen ve güçlendiren bir şey olmuş oluyor. Ve belirli bir alışkanlığa döndüğünde, belirli bir rutine döndüğünde de yine sizi hayata karşı daha dayanıklı ve daha olumlu bir insan haline getiriyor. Burada belki de en temelde bizim anlamamız, içselleştirmemiz gereken şey, zihnimize sessizlik anları yaratmak bir lüks değil. Aslında bu bir gereklilik. Bu onun ihtiyaç duyduğu bir şey. Dolayısıyla da kendimize dair, hayatımıza dair, düşüncelerimize dair, nelere maruz kaldığımıza dair bir farkındalık taşımak, buna dair bilinçli bir hayat bakışı geliştirmek bir noktada yapmamız gereken bir şey. Dolayısıyla da onu neyle muhatap ettiğiniz, neyle beslediğiniz tamamen sizin elinizde. Bu şu demek değil. Evet, dünyada çok fazla olumsuz şey oluyor ve bunlardan kaçabilmek ne yazık ki mümkün değil. Bunları yok sayabilmek de mümkün değil. E, Burada önemli olan şey ne sizin kontrolünüzde. Siz kendi kontrolünüzde olana odaklanmalısınız. Evet, olumsuz bir içerik görebilirsiniz. Evet, hayat çok stresli olabilir. Aile hayatınız, işiniz, belki çocuğunuz, belki gelecek kaygınız. Konu aslında bunları yok saymak değil. Bunlar yokmuş gibi davranmak değil. Bunların kontrol edilebilir yanına odaklanıp kontrol edilemeyen yanının ise bir noktada sistem içerisinde kendi kendine çözülebileceğini, kendi kendine yoluna girebileceğini kendimize göstermek. Belki telkin etmek de diyebiliriz buna.
Dolayısıyla da bu işin kontrol edilemeyen yanını sanki gittiğimiz bir yerde yediğimiz bir şey ya da aldığımız paketli gıda gibi düşünürsek, diyelim ki günün diğer öğünlerinde bunlarla beslendik ama akşam yemeğine eve gelip, mutfağa girip, kendimiz için içeriğini bildiğimiz şeyler hazırlayarak beslenmemizi daha sağlıklı, daha bedenimize iyi gelen bir hale getirebiliyorsak, benzer şekilde zihnimize de bunu yapabilmemiz lazım. Zihnimiz için de mutfağa girip bizim için iyi olabilecek unsurlarla belirli şeyler hazırlayıp onu bu güzel içeriklerle besleyebilmeyi öğrenmemiz lazım ki sağlıklı kalabilelim, umutlu kalabilelim ve hayatın zor yanları ya da hayatın o stresli yanları kadar hayatın yaşamaya değer yanlarının da farkına varabilelim. Bu hafta zihinsel beslenme üzerine konuşmuş olduk ve bu konuda aslında ne daha önemli, neye daha çok dikkat etmeliyiz birazcık buna odaklanmaya çalıştım. Bununla ilgili örnekler vermeye çalıştım. Eğer sizin de bu şekilde zihninize iyi gelen pratikleriniz, alışkanlıklarınız varsa yorumlarda mutlaka paylaşın. Böylece birbirimize ilham kaynağı da olmuş oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.